Arzu Altıntaş'la yayındayız. Arzu hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Herkese merhaba, sana da merhaba. Herkese merhaba dedi Arzu Altın. Arzu, İstanbul'da hava nasıl? Yağmur filan dediler. Yağıyor mu? Evet, bugün yağmur çiseledi, yağdı denmez. Acayip bir nem var ama öyle böyle değil. Dün ve evvelsi gün de çok nemliydi. Hı, Bugün 10 katı nem oldu. Yağmur evet. birazcık ferahlık getirdi ama hep zaman zaman çiseledi. Ve Burada hava çok güzel. kapalı bak. Evet, kapalı arkadan görüyorum. Burada çok güzel hava. Nem yok. Yani Bodrum'da nem az olur zaten. Bir böyle hafif havada bir yumuşaklık var. Peki Arzu, magazin dünyasına yaşanan ilginç haberler, ilginç konular, gelişmeler var. Hepsini konuşacağız bugün seninle. Senin yorumlarını çok beğeniyorlar ve ben de seninle magazin konuşmayı çok seviyorum Arzu. Teşekkür ederim Zannetme ben ki de. Zannetme ki konuklarımız gelsin diye zaman doldurmak için bunları söylemiyorum. Hayır, gerçekten seninle ilgili düşüncelerim, hissettiklerim bunlar. Dolu dolu, dolu dolu bir magazin yazarı, magazin gazetecisi gibisin. Tabii bu şeyle ilgili. Yıllardır televizyon sektörünün, ünlülerin içindesin, iç içesin. Bazılarının çok yakın dostusun, bazılarının bana bile söylemediğin sırlarını biliyorsun. Ama bazen söyleyeceğini hissediyorum. Söylesen halbuki ne bombalar patlatırız biliyor musun? Bazen sana bile hani senin bildiğin şeyler oluyor, söyleyemiyorum dostum olduğu için. Yalan söyletiyorlar bana. Ben zaten sessiz kalıyorsam, senin teşhisinle ilgili bir şey söylemiyorsam o doğrudur ama tabii sır tutmak önemli. Onlar da hani bana özellerini açtıkları için tabii ki konuşmuyorum ve söylemiyorum ama sen anlıyorsun hemen bazı bir iki bir şeyi. Anlıyorum sevgili Arzu. Anlıyorum. Dostlar yavaş yavaş kalabalıklaşıyoruz. Hoş geldiniz. Caner moderatörüm hoş geldiniz. Simon Enit hoş geldin. Arzu Hanım'a da merhaba diyor. Simon Enit. E, Arkadaşlar biraz daha kalabalık olalım. Hemen konulara başlayacağız. Bugün pazar olduğu için mi acaba sayı olarak biraz azız? Caner ne diyorsun? E, Arzu Arnavutluk'tan Manyola sana selam söylüyor. Benden de selamlar. Arnavutluk'tan. Dünya Manyola Mulisi galiba. Selam olsun. aynen öyle. Aynen öyle. Mert Ramazan Demir'in tenis maçı var arkadaşlar. Şu anda başladı. Onu seyretmeyip bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederim ama inanın nerede yayınlandığını ben de bilmiyorum. Aradım bulamadım nitekim. Aradım bulamadım ama Mert'in takımının kazanacağına eminim dostlar. Peki konuşacağız. Mert Ramazan Demir'in çapkınlığa gitti iddiaları vardı. Mert Ramazan Demir'le ilgili çapkınlık yapıyor. Delikanlı dizisinden sonra yurt dışında deniliyordu. Oysa ne yapıyormuş? Onu konuşacağız. Sende bugün güzel bir haber vardı. Bütün haberlerin güzel de. 5 dakika magazini takip ediyor musunuz dostlar? Arzu Altıntaş'ın Instagram hesabı yıkılıyor. Yıkılıyor. Orada Selin Şekerci, oyuncu Selin Şekerci, e, yapımcılar 35 yaş üstü erkeklere bir dizinin kastını yaparken başrol 35 yaş üstü erkek 23-24 yaşında partner arıyorlar diye çok iddialı bir söz söyledi. Katılıyor musun buna? Evet doğru. Katılmamak elde değil. Zaten gerçek yani görüyoruz da. 40-45 yaşındaki aktöre 20 yaşındaki aktris kızı koyuyorlar sevgili diye. Maalesef yani dünyada da Türkiye'de de hayatın genelinde de erkekler el üstünde tutulurken yaş konusunda kadınlar 30'u geçtikten sonra yerden yere vuruluyor. 30'u geçmiş kadın hep böyle daha az rol alıyor. Hep daha genç yeteneklere yer veriliyor. Halbuki 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında muhteşem güzellikte kadınlar var.
Var. Kadınlar biraz 30 yaşından sonra geriye atılıyor. Erkek beyni böyle çalışıyor maalesef ve biraz ataerkil bir sistemde bütün sanat camiası, film, dizi sektörü, televizyon sektörü. Enteresan yani. Selin Şekerci mesela hiç yaşını göstermeyen bir kız ama o bile işsizlikten yakınıyor yaştan dolayı. O da 37 yaşında zannedersem. Eee, ben ben neden kendi yaşıtım aktörlerle oynayamıyorum diyor. İstiyorlar ki 35 yaş üstü erkeklerin yanında 23-24 yaşında kızlar görsünler. Bir de onlara bir isim takıyorlar. Çıtır diyorlar, çıtır. Birçok işi bu yüzden kaybettim diyor. Yani iş görüşmesine gidiyor. Yaşından dolayı kaybediyor. Ama çok iyi oyuncu. Yaşıtlarıma yaşlı bulunuyorum. Benden büyüklere de yaşlı bulunuyorum. Öyle görünmesen de. Anne rollerine de bundan anne olmaz ki daha küçük diyorlar. Evet. İki ucu değnek yani. O tarafa da yaranamıyor, bu tarafa da. Genç de değil, yaşlı da değil. Ne oynayacak kadınlar? Evet. Şu anda e, Dijitürk'teki o stüdyosu var ya, Tot stüdyo, Tot diye bir platform, dijital. Orada e, Baş Başa isimli bir şeyde oynuyor, bir yapımda, dizide oynuyor Selin Şekerci. Aslında işsiz de değil ama bu söylediği sektörün sorunu değil mi? Onu dile getiriyor. Evet, evet. E, ve ve sanki 30'u geçen kadınlar, yani 35-40 yaşındaki kadınlar e, reyting yapamazmış gibi. Evet, Böyle bir enteresan. Kadın böyle bir adaletsizliği, kadın yaşı üzerinden bir adaletsizlik yaşanıyor yani. Çok enteresan. Halbuki her kadın çok güzel. Artık zaten teknoloji de ilerledi. Kadınlar da daha fazla kendine bakıyor. Atıyorum bir Jennifer Lopez hala işini yapıyor ve inanılmaz güzel. Türkiye'de Ajda Pekkan gibi bir kadın hala çok güzel sahnelerde. Ama iş rol ve oyunculuk olduğunda direkt 30'u geçtiğinde teyze rolleri, biraz daha yaşın geçtiğinde artık çocuğun annesi rolleri. Böyle şeyler geliyor. Çok saçma geliyor bana bunlar. aynen öyle. Selcan Yiğit canlı yayındaki kim tanıdık mı Bilal abi diyor. Evet, Arzu Hanım Madonna, Madonna. Madonna Arzu Altıntaş. Kendisi televizyoncu, yıllardır televizyon sektöründe yapımcı olarak hizmet veriyor. Pek çok editörlük yaptı, pek çok dalda bizim sektörde, medyada, aynı zamanda gazeteci kendisi e, emek verdi. Bir sayfası var. Konu açıldı madem anlatayım. 5 dakika magazin diye magazinde çok takip edilen bir sayfası var. O sayfayı da izlemeni tavsiye ederim. Peki Hem Süreyya de Diker, hem de benim YouTube'uma hiç ilgilenemiyorum. YouTube 5 dakika magazin hesabı ölü gibi şu anda. Bana bunları yazacaklarına girip takip etsinler lütfen. Ya, hayatta böyle şeyler söylemem tamam. biliyorsun. Ama Çok Instagram'a çok vakit ayırıyorum 5 dakika magazine. Diğer mecralar biraz geride kalıyor. Hele YouTube çok geride kalıyor. Çünkü içerik üretmem gerekiyor. Onu üretebilmek için geceleri hiç uyumamam lazım. Çünkü öyle bir vaktim yok. Orası biraz geride kalıyor. Yani buradakiler beni oradan desteklerlerse böyle diyenlere de bir gıcık oluyordum, bir uyuz oluyordum. Kınamadığını yaşamadan ölmezmişsin ya. Yani çok utanarak bunu söylüyorum. YouTube'da çok geri kaldık 5 dakika magazin hesabında içerik üretemediğimiz için. Desteklerlerse sevinirim. İçerik üretmeye başlayacağım. Caner 1907 ben takip ederim diyor moderatörüm. Peki Caner. Etmemiş mi bugüne kadar? Allah boyunu devirmesin Caner. Peki Lale Arzu Hanım merhaba. Ee, Sana bir şey yazıyor Lale Arzu Hanım özel üyem. Bu renk size yakışmış, daha zayıf göstermiş diyor. Şişman mı görünüyordum yahu? Yok yok, öyle bir şey yok ya. Aman ya. Aman ya. Çünkü Kadınlar ya. biliyorsun değil mi? Bir daha hiç katılmam şişman görünüyorsam. Aman ya. Ee, Süreyya Diker hanımefendi de burada. Özel abonem. O da merhaba dedi bize.
Onu Eee, yazan kimse bana merhaba. ulaşsın. Nerede öyle görünmüşüm merak ettim. Lale Arzu Hanım. Instagram'dan hemen yazın, görüntü atın. Bir daha yayına katılmayacağım. Hayatta böyle triplerim var benim çünkü. Hayır efendim ya, yok öyle bir şey ya. Evet, niye Peki, öyle dediler? Halbuki bu daha kalın gösterdi beni. Arzu Altıntaş, şeyi gördün mü? Görmüşsündür mutlaka. Biraz dışarıdaydın sen son günlerde, dışarıda işlerin yoğundu. Ofiste pek duramadın ama görmüşsündür. Şeyden dönerken, Mikonos'tan dönerken Afra Saraçoğlu'yla Poyraz'ın Free Shop'taki Gördüm, fotoğraflarını gördün değil mi? gördüm. Yani ne diyorsun? Orada bir arkadaş görüntüsü mü var? Valiz taşıyor yine Poyraz. Poyraz'ın kıyafeti biraz eleştirildi. Photoshop diyenler var, öyle bir fotoğraf yok diyenler var. Yapay zeka diyenler var. 3-4 tane değişik fikir var. Mikonos'ta Yunanistan'da tatil yaptıkları biliniyor. Afra'nın oradan paylaşımı oldu en son Yunanistan'dan. Valla Ne benim diyorsun? yorumum şu. Bugün Mert Ramazan Demir'in tenis maçı olduğu için Afra Saraçoğlu kendini aşk kortlarına vururken Mert Ramazan Demir tenis kortlarına vurdu. Tek yorumum budur yani. Öyle mi Değil mi? diyorsun? Çok uzun süredir Afra Saraçoğlu'nun Poyraz sevgilisi mi değil mi? Poyraz'ı görüyoruz. Ondan sonra Poyraz'la ilgili haberler görüyoruz ama Mert Demir'le Ramazan Demir'le ilgili sadece eşiyle ilgili haberler görüyoruz. Bugün tenis kortlarında olduğunu öğrendik. Bir tenis maçı olduğunu. Adam kendini tenis kortlarına vurmuş. Afra Saraçoğlu da aşk kortlarında diye yorumladım ben bu haberi. Ee, Aşk kodlarında şöyle bir bakıyorum. Şurada ne var? Yok. Burada hani Mert Ramazan Demir'le ilgili bir ipucu mu? Hayır. Peki aşk kortlarında diye yorumladın diyorsun. Ben o konuda bir şey okumak istiyorum arkadaşlar. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bir saniyenizi rica ediyorum. Hemen. Evet. Evet. Mikonos Free Shop'ta çekilen fotoğraflarla ilgili iki yorum okuyacağım. Birincisini okuyorum. Afra'nın yeşil tişörtlü fotoğrafı, yani o şeydeki geçen yıl Amerika'dan dönerken çekilmişti. Birileri bunu hala hatırlıyor olmalı. Bavulunu bir yere koymuşlar. Sonra da Poyraz'ın bavulu tuttuğu başka bir fotoğraf koymuşlar. Bilişim uzmanlarım Afra ve Poyraz'ın olduğu her yerin kusurlu Photoshop olduğunu söylüyor. Henüz kimse video kaydetmediği için sadece fotoğraflar var. Çünkü özellikle arkadan çekim yaparken telefonlarının kamerasını nasıl açacaklarını bilmemeleri imkansız. Mantıksız olan çok şey var. Neslihan Afra'dan biraz önce Mikonos'tan 5-6 fotoğraf paylaşmıştı. Afra'nın kiminle olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca Afra'nın tatilden dönerken 40 derece sıcaklıkta uzun pantolon giymesi de mantıksız. Sanırım bunu bize açıklamaları gerekir. Gerisi Hiç değil. umurumda Oraya değil. araya gireceğim. Uçaklar buz gibi. Ben de uçağa binerken hep uzun pantolon giyiyorum çünkü titriyorum sonra uçakta. Öyle mi? Evet. Gibi battaniye isteyebilirsin ama hostesten. Bazen battaniye de olmuyor ya. Bazen Evet. istiyorsun, vermiyorlar. Evet. E, Şimdi bir başka şey okuyorum. Peki deminki kime aitti? Deminki paylaşım. Bir dakika, hemen onun sahibini söyleyeyim. Hesap sahibini. Bir dakika arkadaşlar. E, Hesap sahibinin ismini okuyamıyorum. Silinmiş. Şimdi ikincisini, çok kısa bu. Gülseren Hanım. Afra'nın havalimanı fotoğrafı Photoshop. Benim oğlum bilişim uzmanı Bilal Bey. İşine geldiği gibi yorumluyor insanlar. Ben sadece Onur ve İpek Hanım dediklerine inanıyorum. Onur ve İpek de Afram var diyor. Bana hiç Ee, inanmıyor yani onu yazan. inanmıyor değil mi? İnan, Tabii. evet. Şimdi yani burada bir
netlik kazanamadı. Hala bir netlik kazanamadı. Yani Afra ile Poyraz'la ilgili olarak sevgili diyenler kadar sevgili değil diyenler var. Fotoğrafları gerçek diyenler kadar hayır, e, fotoğraflar Photoshop diyenler var. O gün o köpek gezdirirken Poyraz'la Afra Saraç o fotoğraflara bile Photoshop insanlar ya. Ya Yani yok artık ya. onların Photoshop olması o kadar imkansız ki ya. Habertürk muhabiri imzasını atıyor. Çeken çocuklar belli ya. Belli imzasını atıyor çocuk. Yani ismini yazıyor. Habertürk sitesinde de ismi var çocuğun, şeyi var. Yani of of, bu arada biz de bol bol eleştiriliyoruz. Bize de çok kızıyorlar bazı fanlar. Fakat hep doğrudan yanayız. Yani biz gördüğümüzü konuşuyoruz ama kimseye yaranamıyoruz. Arzucuğum. Evet, evet. Çok DM geliyor bana da. Yok Afra'yı kıskanıyorsun, yok işte şöyle, yok böyle. Ne yapalım yani gerçekten gerçek neyse onu konuşuyoruz. Gerçek yorum neyse onu belirtiyoruz. Ne üstüne koyuyoruz, ne eksiltiyoruz. Neyse onu konuşuyoruz. Herkese yaranabilmek mümkün değil. Doğru neyse onu konuşuyoruz. Birisi istiyor diye, birisi üzülecek diye doğru olan bir şeyi konuşmaktan vazgeçmeyeceğim. O kadar çok DM atmışlar ki bana. O yüzden yani bu iş biraz bir acayip oldu yani. Herkes istiyor ki kendi istediği gibi konuşulsun. Ama doğru neyse o. Ne oldu, köpek sesi mi o? Çok Hı. haklısın. Barış Manço'nun domates, biber, patlıcancısı geçiyor. Geliyor mu hoparlör Geliyor sesi? geliyor. Tarçın da kızdı. Mert Ramazan Demir'le ilgili çok güzel mesajlar alıyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum. Mert Ramazan fanları bir şeyi kalpten isteyince nasıl da gerçeğe dönüştüğünün en güzel kanıtısın. Mert'im hayallerinin peşinden kortlara kadar gitti. Her zaman arkandayız. Mert Ramazan Demir'e çok büyük destek var. Şaşırtıcı bir şekilde büyük bir ivme kazandı tenis sporunda Mert. En son Mert Ramazan Demir'i aktör olarak bırakmıştık. Tenisçi olarak geri alıyoruz. O kupa buraya gelecek. Mert getirecek o kupayı. Ee, Ya sen yarışacak mısın? Şampiyonlarla mı oynayacaksın? Tenis aşkın seni buralara kadar getirdi. İstediğinin olmuş olması ne kadar güzel. Senin başaramadığın şey yok. Helal olsun. 10 parmağında 10 marifet. Hayatım sana başarılar diliyorum diye e, Mert Ramazan'a insanlar, hayranları, bunlar arasında 80 yaşında hanımlar da var. 16-17 yaşında delikanlılar da var. Her yaştan genç kızlar, olgun insanlar her yaştan Mert'in arkasındalar. Çok güzel bir şey değil mi? Yani bir aktörün bu kadar çok destek görmesi. Evet, muhteşem bir şey. Genç yaşında bu kadar çok sevilmesi. Ama geçmişte de hep böyleydi. Tarık Akan, Cüneyt Arkın'a genç kızlar hep hayrandı. Yeni nesilde de böyle. Ne güzel. Bu kadar teknoloji çağında birçok insan varken, herkes herkesin elinin altındayken bu kadar sevilmeleri çok güzel tabii ki. Hem de nasıl? Ebru Gündeş, Ebru Gündeş'le ilgili güzel bir haber okudum sende. Sen anlatsana. Ebru Gündeş yeni bir fotoğraflar paylaşıp fotoğrafların altına yeni bir sürpriz mi geliyor gibi bir ibare kullanmış. Aslında herkes bunu diğer tüm magazin sayfaları Ebru Gündeş'in estetik ameliyatları üzerine girdiler bu habere. İşte estetik ameliyattan sonra ilk görüntüsü nasıl diye. Fakat ben oradaki bir detayı fark ettim. Hani bu sürpriz gelişme ne olabilir diye Ebru Gündeş'e çok yakın kaynakları aradım. Aradığımda hepsi Karadeniz uçağındaydılar. Sanırım hiçbir yere yansımadı. Ben de sormadım. Konsere gidiyorlardı. Muhtemelen özel bir gece için Karadeniz uçağındaydılar. Dedim herkese hani ne oluyor, ne bitiyor, bir şey mi var, yeni bir albüm mü var? Hayır. İşte bir single mı çıkartacak? Hayır. Bir reklam Aa, projesi mi var? Hayır. O zaman aa, aşk mı diye yorumladım ben. Yani bravo. her şey çünkü çok güzel olacak yazmış. Ne olacak? Genelde kadınlar böyle mutluluk haberlerini aşık olduklarında, içleri kıpır kıpır olduklarında bu tarz şeyler yazarlar.
Oradan yola çıkarak yeni bir albüm olmadığını, yeni bir reklam filmi olmadığını teyit ettim. Geriye tek seçenek aşk seçeneği kalıyordu. İzleyip göreceğiz. Tam ne diyor Ebru Gündeş? Sürpriz mi var diyor. Öyle bir şey mi var? Yani Her e, şey çok güzel olacak diyor. Ekran önümde değil şu anda. Her tamam şey çok... evet, ona benzer bir şey söylüyor. Doğru söylüyorsun. Hı Evet. hı. Evet. Yani Ebru Gündeş'in böyle kendi hayatıyla ilgili zaman zaman böyle bir çıkış yapıp bir şeyi açıklama şeyi vardır. Çekinmez o Ebru Gündeş. Evet, Çok mutlu olduğu zaman yapar bunu. Çok evet. mutlu olduğu zaman yapar bunu. Ben çok E, öyle çok bir aşk vibe'ı aldım oradan. Bakalım yani bu bir iddia tabii ki. Benim kendi düşüncem. Ama ne çıkacak altından bakacağız yani. Ne çıkacak altından? Buldum E, şimdi haberi. Yani Hissediyorum çok güzel şeyler olacak notuyla fotoğraflarını paylaştı. hissediyorum çok güzel şeyler olacak. Zaten konserler yapıyor, veriyor, konserlere gidiyor. Bak Karadeniz'e kadar gittiğine göre kendisini istekli olduğunu anlıyoruz. Eskiden çok seçerdi. Her yere gitmezdi. Bir Antalya'da anlaştığı otel var. Side'de biliyorsun. Hı hı. 15-20 senedir gider devamlı. Bir de Günaylara giderdi. Günay'ın programlarına giderdi. Bir de sosyete düğünleri, o pahalı düğünler, onlara giderdi. Seçerdi, çok seçerdi gideceği işleri. Halk konserlerine falan Ebru Gündeş'in çok uzun zaman görmedik. Evet, Şeyde de yapmıyor, Harbiye'de de konser vermiyor. evet, Değil mi? evet. Acaba Harbiye'deki geliri beğenmiyor değil mi? Parayı beğenmiyor. Yani oradan düşük, yani o Harbiye konserlerinden çok fazla kazanamıyorsun. Orada manevi olarak haz alıyorsun 5.000 kişinin karşısında. Harbiye'de konser vermek çok şey, yani adrenalini de yükseltiyor. Ee, iyi geliyor sanatçıya. Ee, Şunu söylemek istiyorum. Ebru Gündeş'in evliliği 2 sene oldu biteli. Yani 1,5 Evet, sene oldu değil mi? Kocası oldu. hapiste hala, boşandı adam. Boşandığı adam hapiste hala. Çıksa haberimiz olurdu. Bir çeteyle ilgili bir suçlama vardı, soruşturma vardı. Ve Ebru Gündeş çat diye boşadı. Gözaltına alındıktan sonra, serbest bırakıldığı halde çat diye boşadı. Sonra adamı hapse attılar boşandıktan sonra. E, Ebru Gündeş mutluluğu hak eden bir insan ya. Erkeklerden yana bir türlü yüzü gülmedi Ebru Gündeş'in. Katılıyor musun? İnsanın Yani tercihleriyle doğru orantılı. Yani seçtiği adamlar hep birbirlerine benziyorlar karakter olarak, kişilik olarak, para olarak. O yüzden hani seçtiği şeylerde bence hani onu göze alarak herhalde bu yola giriyor. Hani ne oldu ya? üzerine bastım. Altıma yatıyor, geliyor. Deprem Ayağımın oldu altına sandım. kuyruğu. Ee, Devam et, güzel anlatıyorsun. Yani orada bir şey var. Şimdi hepsi birbirine çok benzeyen adamlar ve sonrası hep aynı şekilde bitiyor. Bir tek o skalada Hakan Altun'la olan aşkı biraz değişikti. O da çok uzun sürmedi. İşte insanın seçimleriyle doğru orantılı yaşadıkları. O yüzden bundan sonra atıyorum kimle çıkar, kimle evlenir göreceğiz, bakacağız, izleyeceğiz ama değişik bir profil olacağını sanmıyorum ben. Ama Hakan Altun'la çıkarken diyorsun, o 20 sene önceydi Hakan Evet. Altun'la çıkar. 30 yaşındaydı. 32 yaşındaydı. O zaman e, hayat görüşü değişikti. Kendi yaşıtlarıyla, kendi ayarındaki insanlarla çıkmaktan çekinmiyordu. Onları da tercih ediyordu elektrik alırsa. Yani illa çok zengin olacak, çok varlıklı olacak diye bir düşüncesi yoktu. Olgunlaştıktan sonra, yaş olarak daha da büyüdükten sonra, son eşinden de boşandıktan sonra, son eşi değil, avukat eşinden. Avukat eşinden ne zaman boşandı? 2002, 2003, 2004, o senelerde. Sonra Hakan Altun girdi.
Başkaları da girdi hayatına. 2011'den sonra işte bu Rıza Zarrab'la beraber dünya görüşü değişti galiba. Yani çok varlıklı olsun birlikte olduğum insan. Ben onu taşıyacağım, o beni taşısın filan. Ne bileyim. Yani özel jet olsun altımda. İstediğim her şeyi her zaman yapabileyim. Eee, Hiçbir para derdim olmasın. Zaten kocam bana Mars'ı da alacak deyişinden belliydi. Bu lafı Aldı herkes valla. söyleyemez ya. Bu lafı herkes söyleyemez. Evet. Ve Reza Zarrab'dan sonra da işte bu insanla bu da kendisini çok paralı gösterdi. Meğersem adam komisyoncuymuş. Silah ticareti komisyoncusu. Milli Savunma Bakanlığı, bizim Milli Savunma Bakanlığı'nın ihracat yapacağı, ihraç edeceği mühimmata müşteri buluyormuş. Arada parasını alıyormuş. Yurt dışında müşteri buluyormuş. Arada parasını alıyormuş. Biz bu adam fabrikatör. Dubai'de silah fabrikası var. Üretiyor ve orada kendi ticaret yapıyor diye bize anlatıldı. Öyle değilmiş. Ben hiç oraları Adam komisyoncu. hatırlamıyorum. Adamın yani çok zengin bir iş adamı olduğunu biliyorum. O kadar detaylara vakıf değilim. Orayı atlamışım. Evet. Peki bakalım yeni eniştemiz kim? Ebru Gündeş'le ilgili olarak senin öngörülerine güvenirim ben. Bu bir aşk mesajı Ben kadın olabilir. gözünden gördüm, kadınca yorumladım. Biz kadınlar aşık olduğumuzda hep öyle süslü püslü cümleler kullanırız. İşte yarın çok güzel olacak, bu hafta muhteşem olacak, şimdi çok iyi hissediyorum. İşte bu hafta daha da iyi hissedeceğim diye. Aslında aşık oldum demenin değişik bir versiyonudur bu. Ben kendi kadın gözünden yorumladım. Bu tabii benim iddiam, benim görüşüm. Ama izleyip bakacağız neler olacak Ebru Gündeş cephesinde. Mert Ramazan Demir için diyorlar ki ya istediğin her şeye sahip oldun. Yani oyuncu olmak istiyordun, oldun. Yurt dışında e, görmek istediğin yerler vardı. Arkadaş çevresinde anlattığı yerler. Oralara gittin, gezmek istediğin her yeri gördün. Şimdi geriye bir tek bizim bildiğimiz senin ideal olarak gördüğün yönetmenlik yapman kaldı. Yönetmenlik koltuğuna oturman kaldı. Bunu da hayallerini tek tek gerçekleştirirken yönetmenliği de başaracaksın, inanıyoruz buna diye onu sevenler paylaşımlar yapmışlar. Mert Ramazan Demir'le ilgili. Yapabilir inşallah ya. Onu da becerir, üstesinden gelir inşallah. İnşallah. O çok daha büyük tecrübe istiyor tabii değil mi Daha erken Arzu? yönetmenlik için daha bismillah. Hani oyunculuğu okey de daha da üstüne bir şeyler fırın fırın ekmek yiyip koyması lazım da ondan sonra yönetmenlik yani bence bir 40 yaşında, 45 yaşında falan. İyice olgunlaşması lazım meslekte. Evet. İyice meslekte olgunlaşması lazım. Ya Atiye 7,5 aylık hamile. Bu dördüncü hamileliği. İnanamıyorum hep doğuruyor ya. Çatır Şarkıcı çatır doğuruyor Atiye. valla. Hep doğuruyor. Ee, Karnıburnu'nda konser verecekti. Kastamonu'da. Ama konser öncesi rahatsızlandı. Bir ara düzelecek gibi oldu. Konseri verecek gibi oldu. Kulisten sahneye tekrar hani denemek istedi falan ama kendisini iyi hissetmeyince hastaneye götürün beni dedi. Ve doktorlar izin vermedi gidip sahneye çıkıp konser vermesine. Ee, Orada da bazı sıkıntılar yaşandı. İşte e, konseri vermesi istendi bazı kişiler, organizatörlerden bazı kişiler falan ama sözleşmede sen çok iyi bilirsin. Sanatçılarla birebir çalıştığın için. Sözleşmede yazar değil mi? Sağlık problemi olursa, Evet. raporla ispatlanırsa konser parasını geri vermez sanatçı. Değil Evet. mi? Aldığı avansı, parayı geri vermez. Ee, Sonra uygun bir zamanda o konseri gerçekleştirir. Şimdi ne diyorsun bu Atiye'nin bu sıkıntılı durumuna? Şimdi ben Atiye'ye çok yakın kaynaklardan konuştum hemen. Atiye aslında konsere gitmeden önce otelle konser arası, konser yeri arası 1,5 saat uzaklıktaymış.
Geç gelmiş şoför. Onları taşıyacak olan şoför, belediyenin tahsis ettiği şoför. Geç geldiği için o 1,5 saat yolda geçmiş. Atiye kendi özel aracında, eee, dansçıları arkadaki araçta. Sonra konser alanına geldik. Daha otelde Atiye birazcık rahatsızmış. Fakat demiş ki hani midesi falan kötüymüş. Bir an önce gidelim, konseri gerçekleştireyim. Daha da kötü hale gelmeyeyim demiş. Sonra Atiye gelmiş konser alanına. Bu sefer dansçılar yok. Dansçılar konser alanına 1 kilometre önceden arabaların geçişine izin verilmemiş. Arabaların geçişine izin Allah verilmeyince Allah. o 1 kilometrelik yolu dansçı kızlar üstleri giyinmiş ve topuklu ayakkabılarla yürümeye başlamışlar. Dolayısıyla geç kalmışlar. Orada da şimdi çıkacaksın, sonra çıkacaksın. İşte sunucu çıktı, o çıktı, bu çıktı derken zaman geçmiş. Ve orada da biraz daha rahatsızlanınca Atiye, hatta ambulans da bulamamışlar. Kendi özel aracıyla hastaneye gitmiş. Atiye'nin yanında da gece muhabiri Samet Aday bütün görüntülere vakıf ve bütün her şeyi an ve an izlemiş. Hastanede de gıda zehirlenmesi teşhisi koyulmuş. Yediği bir şeyden, çünkü doğumuna Atiye'nin 10 gün kaldı. Aslında o konserde olmaması gerekiyordu. Fakat böyle de linç edildi. Fakat konser bir sene öncesinden alınmıştır muhtemelen. Edindiğim bilgilere göre 8 ay 9 ay önce alınmış. Herhalde hamile olduğunu bilmiyordu. Dolayısıyla hamilelikten önce bunu gerçekleştireyim, verilmiş sözü yerine getireyim diye düşünmüş. Ama böyle bir talihsizlik yaşanmış. Aslında 9 aylık bir kadının tabii ki evinde oturuyor ve doğumunu bekliyor olması lazım. Büyük iş çünkü hani Kastamonu'na git, otelle konser alanı 1 saat uzaklıkta, oraya git aracınla, her ne kadar aracınla olsa da öyle ufak bir rahatsızlık yaşanmış. Kendileri de Atiye de çok üzgün, çok ağlamış. Çok üzüldüm hamile bir kadının ağlamasına. Atiye'nin işine olan aşkını, işini nasıl sevdiğini, nasıl kompleksiz, nasıl tatlı bir insan olduğunu biz basın camiasındakiler çok iyi biliriz. Ama tabii bu halka böyle aksettirilmedi. O görüntülerden çok linç ve çok yorum geldi Atiye'ye. Ama ben bizzat Atiye'nin ne kadar vefakar, ne kadar işine saygılı, ne kadar özenli ve ne kadar işini seven bir insan olduğunu bildiğim için umarım bu gerçekleri tek tek açıklama şansını bulur diye düşünüyorum. Artık da konsere falan çıkmasın, 10 gün kalmış. Otursun çocuğunu doğursun diyorum. Derya Şahin Eğitim, hoş geldiniz yayınımıza. Özel abonem Derya Şahin Eğitim. Derya Şahin'e hoş Peki, geldin yok. Kendisi Ayvalık sularında denizlere giriyor. öyle mi? Gerçi sana da yok. Sen Bodrum sularında. Arzu Altıntaş burada puslu havalarla mücadele ediyor. Peki, bak denizi göstereyim sana. Görebiliyor musun denizi? Ay görmeyeyim ya. Çok Aradan gözüküyor. üzülüyorum. Çok canım çekiyor. Aradan gözüküyor, aradan gözüküyor. Evet. Peki, Atiye'den mesaj geldi şimdi. Atiye'den bir mesaj, açıklama. Onu da hemen okuyayım arkadaşlar. Dün gece Taşköprü'de sizlerle buluşmamış olmak beni gerçekten üzdü. Yaşadığım sağlık sorunlarına rağmen konser alanındaydım ve sahneye çıkmaya hazırdım. Gecenin ilerleyen saatlerinde rahatsızlığımın artması üzerine hastanede tedavi gördüm. Bugün çok şükür daha iyiyim. Yıllardır sahneme, müziğime ve beni bekleyen insanlara duyduğum saygıyla çalışıyorum. Bu değişmedi, değişmeyecek. Yaşananlardan geriye sizlerle buluşamamış olmanın üzüntüsü kaldı. Bu yüzden Taşköprü'ye bir sözüm var. Uygun ilk tarihte hiçbir ücret talep etmeden yeniden geleceğim. Herhalde bebek doğduktan tabii bir yaşına falan gelir bebek. Yani seneye yaz verir o konseri. Atiye sözünde durur ama. Durur durur, çok Bu tatlı dedim haberle ya, çok ilgili, vefakardır. evet, bu haberle ilgili doğru. Çok tatlı ve vefakar sözünde durur. Şimdi hamile olup da konsere çıkan birkaç isim daha var. Hamile sanatçılar dönemindeyiz. Ece Seçkin 3,5 ay civarında bir hamilelik yaşıyor. Doktoru uçak yolculuğunu uygun görmediği için konserlere arabayla gidiyor. Melike Şahin, o da hamileliğin son evresinde, doğurdu, doğuracak. Bir iki konserim daha var. Onları da veririm, ondan sonra ayrılacağım sahnelerden geçici olarak doğum için diyor. Valla Melike Dilerim Şahin sahnede sahnede doğuracak, bak görürsün. heh, dilerim sahnede doğurmaz diyecektim. Sen aldın lafı ağzımdan.
Gökçe Bahadır da şu anda hamile. Oyuncu Gökçe Bahadır. O da müzisyen kocası Emir Ersoy'la birlikte konserler vermeye başladı. Hamileyken Bodrum'da geçen gün sahneye çıktı ve 5 aylık hamile konser verdi Gökçe Bahadır'da. Kimler hamileymiş şimdi şarkıcı? Atiye, Melike Şahin, Gökçe Bahadır, Ece Seçkin. Varsa başka unuttuğumuz Lale Arzu Hanım linki arıyor. Herhalde Mert Ramazan Demir'in tenis maçıyla ilgili bu link değil mi? Peki. Caner bulur onu size. Caner bulur. Instagram'a girecekler. Enka Spor'un sayfasını tıklasınlar, canlı izlesinler. Teşekkür ederim. Burada seyirci kalmadı. Simge. Benim dürüstlüğüm ne olacak ama gitsinler ya, izlesinler. Ay, Simge. sinirim bozuldu. Bak coştular, bizim seyirci kalmaz olur mu? Daha da çoğaldılar. Doğrucu Davut. Simge. Evet. Simge 1981 doğumlu. Kaç yaşında oluyor? 45. Dün Bodrum'da doğum gününü kutladı sahnede. Simge Sağan. Çok daha genç gösteriyor ya. Siz Evet. kadınlar ya. Estetik operasyonlar, makyaj. Ne kadar çok silah var elinizde bizi vurmak için. Siz Sizler kadınlar. de hiç aşağı değilsiniz Hakikaten. şekerim. Kadınların hakkını yedirtmem. Jawline yapan erkekler, dolgu yapan erkekler, Var. bir sürü yani Var. liposuction olan ve six pack yapan erkekler, sizde aşağı kalır tarafınız yok. Doğru söylüyorsun. Hakikaten var. Erkeklerden de estetik yaptıran çok var. Evet arkadaşlar, şimdi aranızda uçak korkusu olan var mı? Sen Arzu, korkar mısın uçaktan? Yo, hiç korkmam. Ama türbülansa Aferin. girerse korkarım. Aferin sana. Korkmadığın için aferin. Tuğba Büyüküstün, Bergüzar Korel. Tuğba Büyüküstün nereden çıktı? Bergüzar Korel. Ben uçaktan çok korkuyorum. O yüzden uçağa bindiğim an dünya ile bütün bağlantımı koparıyorum. Göz bandı, kulaklık falan takıyorum diyor. Bazıları battaniye ister, hostesten başına geçirir filan. Hiçbir yere bakmaz, hiç kimseye bakmaz. Göz bandı, kulaklık. Yani kendinden kaçıyor aslında. Bu kadar korkup da eziyet çekiyor ya. Ha? Evet, yani hakikaten var, çok ben korkuyor. hep o istatistiği aklıma getiriyorum. Karayolunda giderken kazaya karışma olasılığın çok daha yüksek. Uçakla giderken işte %1 olasılık var. Dolayısıyla karayolundan daha çok korkuyorum ben. Çünkü insanlar korkunç araba kullanıyorlar. Ama uçakta çok düşük ihtimal, ama tabii korku fobi bu, yani ona yapılabilecek bir şey yok. Evet, senin söylediğin bu istatistiklerle ilgili bak, 2025 yılında yaklaşık 40 milyon ticari uçuş gerçekleştirildi. Şu anda şu saniye 24 saat boyunca her saniye arkadaşlar gökyüzünde 25 bin yaklaşık ortalama uçak uçuyor her saniye. Yani bütün bu dünya gökyüzünde 25 bin uçak uçuyor. 2025 yılında yaklaşık 40 milyon ticari uçuş gerçekleştirildi. Bunların sadece 8'i ölümcül kazaydı. Son 5 yılın ortalamasında yaklaşık 5,6 milyon uçuşta bir ölümcül kaza meydana geliyor diyor. Trafik kazalarında her sene Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1 milyon 160 bin kişi hayatını kaybediyor. Buna karşılık 2025 yılında uçak kazalarında 394 ölüm kaydedildi. 1 milyon 160 bin nerede? 394 nerede? Yani istatistikler uçak yolculuğunun kara yolculuğuna göre çok güvenilir. Uçak kazasında ölme ihtimali yaklaşık 11 milyonda bir. Trafik kazasında ölme ihtimali yaklaşık 11 milyonda bir. Trafik kazasında 500'de bir ölme ihtimali.
Yani trafik çok daha tehlikeli, uçaklar çok daha güvenli. Bunu böyle kabul etmek lazım ve bunu söyleyen ben uçak korkusunu yenmek için tedavi gördüm. Hastanede yatarak tedavi gördüm 18 yaşında. Doktoru bana dedi ki 18 yaşında ben üniversiteyi kazandığım sene babama söyledim ben gazeteci olmak istiyorum. Ne olur baba. Babam sevilen sayılan bir albaydı. Aynı zamanda ressam. Resim sergilerini Cumhurbaşkanı açardı. Kuvvet komutanları gelir kurdele keserdi. İş adamları Sakıp Sabancı, Vehbi Koç filan babamın sergilerine gelirdi, açılış galalarına filan. Çevresi iyiydi. Beni dedim bir gazeteye baba dedim başlatsana dedim stajyer muhabir olarak falan. O da gitti sağ olsun. Sonra Vadisi gazetesi vardı 500 bin satan. Onun sahibi arkadaşıydı, onunla konuştu. Oraya başlamıştım ben gazeteci olarak. Her neyse e, uçak korkusuyla ilgili bir sıkıntı yaşadım. Uzun hikaye olduğu için kısa kesiyorum. Doktorum bana dedi ki, psikiyatri doktoru, neden dedi tedavi olmak istiyorsun? Dedim ben dedim iyi bir gazeteci olup dünyayı gezmek istiyorum. Hep dedim seyahatlere gitmek istiyorum işimle ilgili falan. O zaman dedi eve telefon aç dedi. Pijamalarını yollasınlar yatacağız. Yatacaksın. Nasıl dedim ya? Psikiyatri servisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Ben deli değilim dedim. Niye yatayım burada dedim. İlgisi yok dedi ya. İlgisi yok dedi. Alt üst olmuşsun sen dedi. Psikolojik olarak dedi. Çünkü her gece bana nefes darlığı geliyordu. Uçakta boğuluyorum zannetmiştim ben uçakta. Seyahati zor tamamlamıştım korkudan. Psikosomatik hastalık diyorlardı. O zaman panik atak bilinmiyordu. Panik atak ismi yoktu o zaman. İsmi psikosomatik hastalık. Panik atakmış bugünkü. Neyse işte sonra doktorumla beraber uçtuk. 6 aylık tedavi sonunda beraber uçağa bindik uçtuk. Sonra ben gittiğim Japonya'dan işte Los Angeles'tan, Tokyo'dan, Londra'dan hep telefon açardım. O zaman cep telefonu yoktu. Jetonlu telefon. Hep arardım doktorumu kartlı telefondan. Ben şu anda Tokyo'dayım biliyor musunuz? Falan. Nasıl tebrik ediyorum derdi, mutlu olurdu. Uçak korkusunu ben yendikten sonra herkes yenebilir. Şu anda bazı üniversitelerin psikiyatri servislerinin uçak korkusu tedavisi var. Yani oralara başvurmalarını tavsiye ederim. Hem yurt dışında hem Türkiye'deki tıp fakültelerinde var bazılarında. Çok uçak korkusu olan insan var. Bir de Türk Hava Yolları uçak korkusunun tedavisi konusunda bazen kliniklerle işbirliği yapıyor Türk Hava Yolları. Kendisi de seminerler, kurslar artık rahatsız olanlar oraya başvuruyorlar Türk Hava Yolları'na. O da hem bir brief odasında kaptan pilotlar anlatıyor bu başvuranlara uçaktan niye korkulmaması gerektiğini hem de simülatörlerde o korkuyu yenmeleri için onları belli süre uçuruyorlar, gösteriyorlar filan gibi şeyler. Peki şunu da söyleyeyim hadi konu açılmışken çok ilginç olduğu için Sezen Aksu Kanada'da evli. İlk eşi adam idealist mühendis galiba gıda mühendisiydi. Kanada'ya gidiyor yerleşiyor. Sezen Aksu diyor ki ben diyor şarkıcı olmak istiyorum. Ben Kanada'ya seninle gelemem. Ben diyor İzmir'den İstanbul'a taşınacağım. Ama Kanada'ya seni ziyarete gelirim. Evlilik bitecek. İşte Sezen Aksu'nun Unkapanı'na gelip İzmir'e geri döndüğü, denemeler yaptığı yıllar. Neyse kocasının yanına Kanada'ya ziyarete gidiyor. Dönüş zamanı Londra aktarmalı uçağa binecek. Bilet alıyor. Seyahatten 2 gün önce rüyasında onun bineceği uçak Kanada'dan Londra'ya iniyor. Londra'dan Türkiye'ye gelirken Sırbistan üzerinde kaza geçiriyor, dağa çarpıyor. Kimse kurtulamıyor. Bunun rüyasını görüyor Sezen Aksu. Ben diyor kocasına bu uçakla gidemem diyor. Böyle böyle bir rüya gördüm diyor. Bileti iptal ettiriyor. 2 gün sonra gazetelerde bir haber. O uçak dediği gibi Sırbistan'da düşüyor biliyor musun?
Kimse kurtulamıyor. Sezen Aksu'yu ondan sonra uçağa bindiremiyorlar. Bilmiyorum şimdi biniyor mu ama çok güzel minibüsleri var. Lüks siyah minibüsler var ya, onların en son modelini alıyor her zaman 2-3 senede bir. Seyahatlerini Bodrum'a, Çeşme'ye falan onunla yapıyor. İçinde air condition, şu bu her şey, televizyonlar, bilgisayarlar, tandanın köpeği falan. Hatta bundan 10-15 sene evvel İzmir'e giden uçaktan son anda durdurun diyor. Uçak taksi yapıyor uçak. Piste durdurun, ben ineceğim diyor. Durdurun, ineceğim diyor. İneceğim diyor. Hanımefendi inemezseniz valiziniz falan, ineceğim ben, ineceğim. Kadına şey geliyor, panik atak geliyor Sezen Aksu'ya. Ve iniyor, biliyor musun? Uçak tekrar park yerine geri gidiyor. Onun valizi bulunuyor. Yolcular 2 saat beklemek zorunda kalıyor. Ay sıkıldınız biliyorum. Canım, şu anda Mert raketiyle salladı, vurdu topa. Afra Saraçoğlu da dondurmasını yalıyor. Bebekte. Yanında köpeği. Poyraz yok, hayır Poyraz değil, köpeği. Denize bakarak. Peki cep telefonundan Mert'in maçını izliyor, tenis maçını. İstersen linki de ver Arzu. Yayın Tenis kesilmiş, maçının gözün linki. kaldı diyorlar aşağıda. Sen görmüyorsun. Ondan sonra Öyle mi? şey yazdı bizim Caner falan. Yayın kesilmiş. Evet. Yayın kesilmiş. Peki. Cansever'e çok Birileri üzüldüm de ya. bir şey söyleyeceğim. Tam vakıf Evet. olamadım. Birileri galiba bana yaşlı dedi burada. Birkaç engellemeler Ay oldu. demezler. Hayal meyal gördüm böyle. Orada ne olduğunu sonra yayından sonra bana bir anlatsınlar. Birileri girip bir şey yazıyor ya. İşte eskilerin kadınları falan. Çıldırmak üzereyim burada. Sinirim bozuldu. Ben eski falan değilim. Yaşım gayet orta yerinde yani. Bir şeyler dönüyor aşağıda ama çözemedim. Bu arada İpek burada Hayır Bilal. efendim. Bunu kim söylüyor? Kim? İpek burada. Hayır diyemezler. Diyemezler lütfen ya. Demişler bir şey olmuş İpek anlatsın sonra bana. Bak Ay Yıldız diyor ki yok vallahi İpek Hanım taş gibisiniz. Niye İpek'e geldi konu? Ha, İpek mi burada? İpek İpek burada, burada. tamam. Ben engelledim diyor İpek Astroloji. Çok güzelsiniz diyor Arzu Özdemir. Gençsiniz Arzu Hanım, kendisi terbiyesiz diyor. Ya var Evet bir öyleler, şey döndü de takılma. tam çözemedim. Sonra sinir oluyorum niye ona cevabını vermedim diye okuyamıyorum ama. Bir şey döndü orada hararetli çözemedim olayı. Onlar kıskanç kadınlar, erkek ismiyle yazıyorlar. Hiç alınma sen. Şimdi düşen haber, oyuncu Alina Boz hamile. Umut Evirgen kocasıyla birlikte bebek müjdesi vermişler. Oyuncu Alina Boz, annesi Rus, babası Türk. Kendisi de Rus prensiplerine sahip. Oyunculuk okulunu bitirdi ya. Kız yeni bitirdi, biliyor musun? Zaten çok iyi bir oyuncu. 30'lu yaşlara geldi ve üniversiteyi bitirdi, yeni bitirdi. Ee, Umut Evirgen'e beklenen haber sonunda geldi. Dolu düzgün aşkı yaşıyorlar, evliler. Bebeğin cinsiyeti de belli oldu. Ay çıldırtmayın, yazın ya, nerede bu haber? Biliyorsun böyle bir sürü şey yazarlar, haberi en alta verirler. Şimdi düşen bir, evet. Emirgan'da 2023'te evlendiler. Biliyoruz, teknede evlendiler. 2 Aralık, tamam. Evet. Bu çok çapkındı, biliyorsun değil mi Umut Evirgen? Çok çapkındı. Ne kadar güzel kadın, ünlü kadın varsa hepsiyle arkadaş olmuştu. Evlenmeden evvel. En son Tuğba Büyüküstün'le mi uzun bir süre yaşadı? Evet, sevgili olarak. Onu ortak etti şirketlerine, restoranlara. Bir sürü restoranı var adamın. Hala bebeğin cinsiyeti yok. Haberin sonuna geldim. Yazdıkça yazıyorlar. 3 aylık hamile olduğunu öğrenmişler. Peki. Bir kız bebek bekliyorlar. Alina Boz gibi güzel olur ya. İnşallah. Evet inşallah. Kız anasına benzesin. İnşallah. Sağlıkla gelsin. Allah kucaklarını almaya nasip etsin, değil mi? Amin. Ne kadar her taraf aslında halk tarafı hep böyle ünlüleri linçler ya.
bunlar evlenmiyor, bunlar şöyle, bunlar böyle, işte bunlar sevgili hayatı yaşıyor. Aslında durum tam tersine döndü, farkında mısın? Hani insanlar sevgili hayatı yaşıyor, ilişkilerini sonlandıramıyor, bir evliliğe götüremiyor ama ünlüler tarafında çoğu ünlümüz ilişkileri çok ciddi olarak ilerliyor ve evleniyor. İnanılmaz ünlü evlilikleri var ve inanılmaz ünlü bebek haberleri var, değil mi? Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Son zamanlarda özellikle böyle mutluluk haberleri ünlülerden çok alıyoruz. Çok geliyor. Eee, Bu Çağatay Ulusoy'un keli akışımızda yoktu ama Çağatay Ulusoy tekneye binerken mi inerken mi resmini çekmişler. Kafasının üstünde açılmış. Ay, ne Gördün mü? istiyorlar bu Bak bak Çağatay'dan bilmiyorum. Çocuk bir şeker hastalığı yaşıyor, dönemsel kilo alıyor ve veriyor. Zaten ultra yakışıklı bir adam yani. Çağatay geçtiğinde sokaktaki her kadın ve adam kafasını çevirip bakıyor. Şimdi de bir haberi böyle o tarafa, ya denizdeyken insanın saçı bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Kafası açılmış ve gider. keli çıkmış gibi haber yapıyorlar. Ben öyle olduğuna inanmıyorum. Bütün saçları da dökülse, dazlak da kalsa Çağatay Ulusoy, acayip yakışıklı, acayip enerjisi olan bir adam. Ne istiyorlar bu çocuktan? Niye bunu zorbalıyorlar bilmiyorum yani. Kasıtlı yapıyorlar. Bir de şimdi canım Arzu, bir ünlüyü karalamak o kadar basit ki. Şimdi ben mesela bu Çağatay Ulusoy'un bu fotoğrafını diyelim. Ee, Arkadan baktığım zaman ben Çağatay'a benzetemedim gerçi ama diyelim ki Çağatay Ulusoy'u karalamak istiyorsun. Onun şimdiki kilolu haline benzeyen bir vücut, işte böyle tekneye binerken kafasının üzerinde Photoshop'la yapay zekaya söyle hemen biraz açsın, kelleştirsin. Ondan sonra bunu magazin sayfalarına yay. Çağatay Ulusoy'un en son karesi böyle yakalandı diye. Magazinciler zaten araştırmadan, arkasına bakmadan, senin benim gibi bu işi hakkıyla yapan insan çok az. Hemen yayınlarlar zaten, story atarlar, post Tabii. atarlar. Bir ünlüyü karalamak o kadar kolay ki. Çok Ben de kolay. inanmıyorum Çağatay. Ben de Ben inanmıyorum hiç ya. inanmadım, yapmadım da haberi. Çağatay'ın yaşı, saçı dökülecek yaşta değil ki Çağatay. Değil tabii yani. Velev ki biraz açıldı. Denize girince hepimizin saçı bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Biraz açıldı. Onu öyle saçı düştü, keli göründü gibi vermenin bir manası yok yani. Gereksiz. Saçı dökülse ne olacak? Bir tane kafasında saç kalmasa ne olacak yani? Yakışıklılığından bir şey eksilir mi? Eksilmez. Bütün saçını sıfıra vurdurtursa Çağatay Ulusoy yine Çağatay Ulusoy yani. Bu kadar insanları bedenleri üzerinden zorbalamaya hiç gerek yok yani. Dönem dönem şimdi bu çocuk çok insani ağır şartlarda çalışıyor dizide oynadığında. Orada acayip dikkat ediyor. Diziler bittiğinde her oyuncu böyledir. Bir tatile çıkar, yediğine içtiğine dikkat etmez, biraz şişer, sonra verir o kiloları. Kilosuyla ilgili de çok zorbalanıyor. Yazık yani. Hakikaten yazık ya. Ah, eee, Cansever'e çok üzüldüm ya. Ben de ya. Senin Allah rahmet story'ni de eylesin. izledim. Orada anlattıkların da ailesine bakması. Yani bazen şunu da demek istemiyorum. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah'ın verdiği her şeye şükürler olsun ama işte doğduğunda bir kader yazılıyor. Bir daha o gülmezse gülmüyor yani. Anlattıkların çok acıklıydı. Ne diyeyim yani? Çok üzücü. Allah öteki dünyasını güzel yapsın. Yıl 59 yaşındaydı. Arabek sanatçısı Cansever. 90'lı yılların sonunda İbo Show'la tanımıştık biz onu. Ve sesi çok güzel, yorumu çok güzel. Eee, Tek gözü kapalıydı. Küçükken arkadaşlarıyla dart oynarken dartın o şeyi, oku gözüne gelmiş. Parasızlıktan ameliyat ettirememiş ailesi. Makedonya'da yaşıyorlar. Türkçeyi falan biliyorlar. Makedonya'da yaşayan Türklerden ama Makedonya vatandaşı. Türkçeyi falan çok iyi biliyor. İşte Türkiye'ye gelip burada şöhret oldu. Ee, Altı kardeşine bakıyor kazandıklarıyla, sahnelerle. Annesi babası çok fakir ve ırgatlar. Yani tarlada çalışan tarım işçisi. Annesi tarlada doğum sancısı görüyor. Cansever'i doğururken kimse yok. Hiçbir kadın yok yanında yardımcı olacak. Ebe yok, bir şey yok. Babası, Cansever'in babası
kadının kocası doğurtuyor canseveri. Yani Evet. fakirlikten, fukaralıktan hiç yüzü gülmemiş. Hiç. Evet Hep ya. çalıştığını da, kazandığını da ailesine, sülalesine harcamış yıllarca. Yazık ve kansere yakalanıyor ya. Aralık ayında kansere yakalanıyor. İşte ancak bu kadar yaşatabiliyor. Almanya'da Alman doktorlar ancak 7-8 ay yaşatabiliyor. Dün akşam vefat etti. Acı. Burada Şimdi isim vermeden bir şey ekleyeceğim. Çünkü onun hassas olayı. Aslında Türkiye'de evet, oyunculuk yapan çok ünlü bir oyuncu da lösemi. Atlattı şimdi. Çok ağır tedaviler gördü. Herkesin çok sevdiği bir dizide de başrol. Hatta bazen o dizinin tekrarları gösteriliyor gündüz kuşağında. Benim de çok sevdiğim bir dostum. O da lösemi tedavisi görüyor. Herkesin çok sevdiği bir oyuncu. Henüz basın duymadı. Gerçekten hani çok yayıldı bu kanser vakaları, lösemi. O yüzden bununla ilgili savaşan, kanserle, lösemiyle ilgili savaşan herkesin Allah yardımcısı olsun. Umarım hepsi şifalanırlar. amin, amin. Bu oyuncu kadın mı erkek mi? Kadın, kadın. Allah yardımcısı olsun. Amin. E, Amin ve şimdi Bilal o atlattı ama tehlikeli bir durumda. Tekrar nüksedebilir Allah korusun. Kız kardeşi de rahim kanseri oldu biliyor musun? Şaka gibi yani. Şaka gibi. Şifa Allah'tan diyeceğim. Hani şu an atlattı ama bu böyle şeyler her an yüksedebiliyor. Umarım hani çok iyi moralli olması lazım. O yüzden söylemiyor, zikretmiyor, kimse bilsin istemiyor. Umarım çok daha güzel olur sonucu. Sette çalışıyor mu şimdi? Çalışırsa Yok oyalanır. çalışamıyor. Çalışamıyor. Hatta dönmeye Çalışamıyor çalıştı. mu? Kendi oyunculuğun Tedaviden dolayı. haricinde şimdi onu söylersem kim olduğu anlaşılacak. Başka bir iş kurdu. Çok çalışkan, gitmek istiyor işe. Gidiyor, gittiği yerde bayılıyor. Çünkü vücut ona izin vermiyor. Yani nekaat döneminde şu anda ısrarla biz de ona kızdık. Yani otur kızım dedik. Yani çalışma, ölmezsin çalışmadan. İhtiyacı da yok. Hani o nobranlıklara da karşıyım ben. Bazı insanların ihtiyacı vardır. Çalışmak zorundadır. Dış etken der ki "Ay çalışma" der. Bu öyle de değil. Çok çalışkan bir kız. Birkaç kere öyle çekime gitti. Hiç yani vücut iflas geri döndü yani. Biraz kendini toparlaması gerekiyor. Çok zor ya. Çok zor ya. Gencecik, daha hiç Cansever doğurmadı. Çocuğu yok, yeni evlendi. 2 senelik evli, çocuk hayali kurarken bunlar geldi başına. of çok zor. Cansever'in cenaze töreni Makedonya'da doğduğu ülkede, doğduğu topraklarda Kuzey Makedonya'da Veles kentinde toprağa verilecek arkadaşlar. Salı günü Almanya'da Essen'de vefat etmişti hastanede. Uçakla Makedonya'ya cenaze götürülecek Salı günü. Çarşamba günü Kuzey Makedonya'da Ves, Veles kentinde Fazıl Ahmet Paşa Camisi'nde öğle namazında cenaze namazı kılınacak. Ondan sonra da aile mezarlığına defnedilecek. Soranlar oluyor. Türkiye'de olsa giderdik diyenler oluyor. Ne yazık ki uzaklarda ama o civarda izleyenler varsa, bizi gitmek isteyenler varsa Olsun dualar her Makedonya'da yere Veles gidiyor. kentinde. O saatlerde hepimiz çok dünya tatlısı, kalbi tertemiz, cansever için hepimiz dualarımızı edeceğiz, göndereceğiz. Dualar her yere gidiyor. Çok güzel. Çok güzel canım. Gerçekten çok doğru söylüyorsun. Bu Manifest konserinde Bodrum'da 9.000 kişi vardı. Gümbet'te dolgu alanı denen bir geniş bir yer var. Orada yapıldı konser. E, O taraflarda Bodrum merkezde falan trafik tıkandı dün akşam, dün gece. Acayip bir ilgi vardı. Sahneye fırlayan seyirciyle ilgili ne düşünüyorsun? Bir seyirci, bir erkek fırladı, kızlardan birinin beline dolandı. Selfie yapmak için çıkmış ama Allah korusun kötü niyetli birisi olsa her şey olabilirdi. Evet. Bunun bir önlemi Hayran, falan alınması hayranlık bir şey gerekmez mi? diyemiyorum. Ama tabii hani niyeti kötü olsaydı bu sefer başka bir şey konuşuyor olurduk. Güvenlik zafiyeti olmamalı. İnsanlar birçok güvenlik götürüyor oraya.
güvenliklerin işini iyi yapmasını diliyoruz. Kötü bir şey de olabilirdi. Çünkü çok top ağzındalar değil mi manifest kızları? Seveni olduğu gibi çok da eleştirenleri var. O yüzden sahneye birinin Çok. atlaması ve kızlara o kadar yakın, bulunması, bir güvenlik zafiyetidir ve böyle çok seveni ve çok sevmeyeni olan bir şekilde var olan bir toplumda ben güvenlik açığı olarak görürüm bunu. İyi ki hayranlıktan atlamış, aksini düşünmek dahi istemiyorum. Aynen öyle. Yani kötü niyetle atlasaydı da Allah korusun kimse mani olamadı. Gitti kızın yanına kadar girdi zaten. Ondan 5-10 saniye sonra koruma geldi, güvenlik geldi, ayırdı. Olmaz yani böyle büyük bir çapta bir organizasyon yapıyorsan o sahnenin etrafını güvenlikle çevireceksin. Yani geçen gün Sibel Can'ın konserinin videolarını izliyorum. Sen de çok iyi biliyorsun. O yıllardır ben 30 senedir tanıyorum o arkadaşı. Bir İzbandut gibi 1,95 boyunda. Çok severim onu biliyor Çok musun? nasıl kendine iyi bakıyor? Nasıl kendine iyi Evet, bakıyor? Hala 40 yaşında gösteriyor. O 60-65 yaşında var. Ama evet, o güvenlik değil mi? Sibel Can'ın nasıl adım adım ensesinde nasıl yanından ayrılmıyor, takip ediyor ve ona bağlı diğer güvenlik elemanları etrafta. Yani Tarkan'da da böyle manifestle para kazanmak çok güzel ama sen bu kızların yanına hiç kimseyi yaklaştırmaman lazım. 6 tane kızı korumak da zor tabii ama yani yapacaksın bu işi. Ona evet. göre güvenlik tedbirini alacaksın. Ben biraz videoda biraz eleştirdim. Eleştiri tabii ki yapımcıya gitti, organizatöre gitti. Yani manifestin patronuna gitti ama insan aklını başına alsın onlar da. Böyle bir şeye fırsat vermesinler. Aynen öyle. Bak Bodrum Belediyesi çok güzel çalışmış. Şimdi notlarıma bakıyorum da Bodrum'daki haber sayfalarını okudum bu konserle ilgili. Etkinlik öncesinde Bodrum Belediyesi trafik kilitlenmesine karşı vatandaşlara uyarıda bulunarak eski otogardan 5 dakikada bir ring seferleri düzenledi. Minibuslarla ring seferleri düzenledi ve paylaşımlı elektrikli bisiklet kullanımını teşvik etti. Bu nedir ya? Ha, belediye kiralıyor değil mi? Oraya elektrikli bisiklet durakları yapmış. Evet. Onlar arabanı park et diyor otoparka Bodrum merkezde. Elektrikli bisikleti kirala oradan kartınla. Gümbete onunla git. Konsere gidiyorsan onunla ama herkes yapamaz ki bunu ya. Ben de Sen yapamam. Ben hiç gidebilir misin elektrikli elektrikli bisiklet? bisiklete falan binemem. Oramı buramı kırarım. Zaten çok sakarım. Yapamam yani. Zaten hiç konser falan da sevmem. Tan çağırdı diye konserine gittim biliyorsun Tüpraş Stadı'na. Burnumdan geldi. Arabayı ta Karaköy'de bir otelin valesine verdim. Hiç benlik işler değil. Beygir gibi yürüdüm şeye kadar, oraya kadar. Zaten burnumdan geldi. Ondan sonra işte stada girdik. Oradan gir, oradan gir. Zaten hiç öyle bir motivasyonum yok benim. Hiç sevmem. Hep sahne arkasında çalıştığım için bazen dostlarım gelmezsen küseriz diye tehdit ettiklerinde gidiyorum. Hiç benlik işler değil. Öyle motosiklet de verse, elektrikli bisiklette de onunla gidene kadar kafayı gözü kırarım ben yani. Ben arabamla oranın önüne kadar gideceğim. Açacaklar Tabii yolu. tabii. İzleyeceğim konserimi 15 dakika çıkacağım yani. Hiç benlik işler değil. Aynen bak. Aynen aynen ne kadar bana benziyor bu huyun. Ya ben Sezen Aksu konserinden çıkmış adamım ya. Ya 2014 senesi mi neydi? Yarısında tamam dedim bu kadar yeter hadi kalk gidiyoruz. Yani beni de sıkıyor biliyor musun? Bıkmışım çünkü yıllardır ya. evet. Evet bizde Yıllardır bıkmış. öyle. Yani sanatçı dostlar bizi izleyen sanatçı dostlar yanlış anlamasınlar. Bu sizle ilgili değil. Bu bizim sorunumuz. Bizle ilgili sorunum. Basıyorlar geliyor vakit kaybı gibi geliyor. Yani e, sizin eserinizle ilgili değil yanlış anlamayın. Ben izledim mi Ay pot konseri? kırdım. İnan 4-5 tane haber girmişim, montaj yapmışım. Hani çektiğim dakikalarda ne olduğunu gördüm. Ne bir şey gördüm, ne duydum, ne bir şey. Sadece haberle ilgili kısmını gördüm. Zaten aradan hemen sıvıştım locadan dedim ben gidiyorum. Baktım etraftakilere İyi kimse beni yaptın. gözetlemiyorken Van Turizm. Sevmiyorum. Çok çalışmışız oralarda. Bıkmışız artık yani. Aynen öyle. Şimdi bu manifestle ilgili haberler paylaşıyoruz, videolar paylaşıyoruz. Diyorlar ki ya amma reklam ya. Ne reklamı kardeşim?
Haber ya. Haber. Kadınlar yıkıyor ortalığı ya. Yıkıyor ortalığı. Yani son 20-25 senedir böyle bir grup yok ortada. Yani böyle bir yükselme, böyle bir halkla kucaklaşma. Bu şarkı seçimleri nedir ya? Yani bu kadar bir başarılı bir prodüksiyon, yapım, bu kadar başarılı bir organizasyon. Hakikaten gizli hitler buluyor bu yapımcısı. Neydi adamın adı? Zeynep Bastık'ın da kocasıydı ya. Bu Tolga, manifesti kuran Tolga. Tolga. Yani evet. Yani zirveye oturan şarkılar buluyor adam. Besteletiyor, yazdırıyor. Müthiş bir ekibi var. Yani muazzam arkadaşlar, mükemmel. Yani İngiltere'de, Amerika'da, Fransa'da pop müziğin en iyi olduğu yerlerde, İtalya'da, İspanya'da örneklerini gördüğümüz bir dev prodüksiyon. Belki de göremediğimiz son yıllarda oralarda gerçekleşmeyen dev bir başarılı prodüksiyon. Alkışlamanız lazım. Kıyafetiydi, şuydu, buydu. Yani onlar tamam, o eleştirilerle ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum ama e, bunlar hakkıyla görüyorsunuz zaten konserlerin kalabalığını, işlerini yapıyorlar. E, Sen ne diyorsun manifestle ilgili? Ben çok Genel başarılı olarak yani. buluyorum. Ben insanların kılığı, kıyafeti bilmem nesi beni hiç ilgilendirmiyor. Sahne, şov dünyası orası. Umut Akyürek'in Hadiseyle Gülşen kızımın ahlakını bozdu demesi gibi görüyorum olayı. Kimse kimsenin eteğinin kısalığından, dekoltesinden kimsenin ahlakı bozulmaz. Küçücük genç kızlar özellikle o yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü herkesin ailesinde değil mi? Herkesin 20-21 yaşında çocuğu var. Bir başkasının 20-21 yaşında şöhret olmayan çocuğuna ne kadar böyle hunharca davranamazsak bunlar sahnedeler diye o kızlara da o kadar hunharca davranamayız. Hani o atıyorum benim bir arkadaşımın kızıymış gibi görüyorum ben. O yüzden de evet eleştirilecek noktaları vardır. Kişiye göre, şahsa göre değişir. Eleştirilmeyecek noktaları vardır. Bu kadar yerden yere vurulmaları, aman öyleydi, aman böyleydi falan denilmeleri çok benim tarzım ve tavrım değil. Gencecik, küçücük genç kızlar olarak görüyorum. Kendi yeğenime nasıl bakıyorsam manifest kızlarına da aynı bakıyorum. O yüzden büyük bir başarı var ortada. Bu başarıyı da alkışlamak gerekir. Böyle bu kadar taş atmanın çok manasız olduğunu düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim seninle canım. Peki özel abonelerime de bir merhaba deyip bizi sonradan izleyenler var aralarında. Nelly Manzano Arjantin'den. Nelly özlendin. Nelly Manzano. Burada değilsin. Sonra izleyeceksin. Biliyorum. Lale Arzu Hanım burada. Lale Arzu Hanım burada yayının başından beri sağ olsun. Süreyya Diken Hanım da burada. O da yayının başından beri bizi izliyor. Derya Şahin eğitim biraz önce geldi, merhaba dedi, selam verdi ve denize gitti kendisi herhalde. Çünkü Gitmedi Arzu dedi ki gitmedi şey Ayvalık'ta. yazmış. Gitmedi mi? Tatildesin, pardon sözünü kestim, tatildesin deyince 3 senedir ilk defa tatile çıkıyorum demiş. Sen görmedin, gülme krizine girdim burada. Öyle mi? Ne O da çok yapsın? çalışkan, yazık 3 senedir ilk kez çıkıyormuş. Hemen gözümüze geldi vallahi. Ya evet. Derya Şahin eğitim arkadaşımıza da selam verdik. Flavia Rocha Brezilya'dan, kendisinin yorumlarını okuyorum YouTube'da. Ve sosyal medyada da takip ettiğini görüyorum. Ben de kendisini takip ediyorum. Değerli bir arkadaşımız. Ee, Monica Vasconcelos Brezilya'dan bir özel abonemiz. Ona da bir merhaba dedik. Lydia Dupuy bugün gelemedi. Lydia dedi ki sana da selamı var. Fransa'dan Lydia özel abonemiz. Bilal dedi Mert Ramazan Demir'i izleyeceğim. Canlı yayına gelemeyeceğim dedi. Canın sağ olsun Lydia. Delfina Dimasio Şili'den özel abonem. Ona da merhaba dedik. Peki. Peki dostlar. Arzucuğum çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Yarın birlikte olacağız. Yarın müsaitsin değil mi inşallah yine? Muhtemelen Pazartesi. öyleyim. Şu anda bir şey yok olmasında. Benim biliyorsun anlık Peki, vukuatlar. peki canım. Peki sevgiyle. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiler hepinize.